Çoğu zaman Viyana valsleri, beyaz lüks seyahat tekneleri ve Avrupa'nın ışıl ışıl parlayan başkentlerinin duygusal manzaralarıyla özdeşleştirilen Tuna Nehri, aslen bu huzurlu görüntüsünün altında dehşet verici bir derinlik barındırır. Çağıl insanın zihnindeki mavi tuna imajı, suyun altındaki gerçekliğin bir tek ince bir perdesidir. Bu perdeyi araladığınızda, rağmenıza barajlarla dizginlenmiş karanlık bir su uçurumu, imparatorlukların silinmiş izlerini taşıyan devasa bir arşiv ve her an infilak etmeye hazır bir yıkım senaristliği çıkar. Bugün turistik rehberlerin sayfalarında asla yer bulamayan, nehrin en karanlık köşelerine gizlenmiş 7 sarsıcı gerçeği mercek altına alıyoruz. Tuna binlerce yıl süresince bir tek bir su kaynağı değil, medeniyetin sonlandığı ve barbarlığın başladığı sert bir sınır hattıydı. Roma İmparatorluğu için bu dere, dünyayı ikiye bölen limes idi. Ancak bu sınır asla bir süre sessiz kalmadı. Nehir kıyıları binlerce lejyonerin çığlıklarına, Roma kadırgalarının kürek seslerine ve Avrupa'nın içlerine sızmaya çalışan göçebe orduların at kişnemelerine şahitlik etti. Arkeolojik çalışmalar, Tuna'nın dibinin adeta bir askeri müze bulunduğunu kanıtlıyor. Nehrin hırçın akıntıları arasına sıkışmış Roma kılıçları, gladius, miğferler ve lejyonerlerin kuşaklarındaki altın sikkeler bugün bile gün yüzüne çıkarılıyor. Bu dere bir tek su taşımaz. O, kıyılarında kurulan ve yıkılan imparatorlukların kanıyla, teriyle ve hırsıyla yoğrulmuş bir tarihin bizzat kendisidir. Tuna'yı fethetmeye çalışan her güç, onun akıntılarında kendi sonunu ya da zaferini aramıştır. Bugün baraj göllerinin dingin suları altında kalan Tuna, 1970'li yıllardan önce bambaşka bir canavardı. Nehrin en tehlikeli bölgesi olan demir kapılar, kayaların suyu adeta boğazladığı devasa bir doğal kanyondu. Burada nehir yatağı o kadar daralıyordu ki, suyun debisi ve basıncı akıl almaz boyutlara ulaşıyordu. Sudan fırlayan dev taş dişler, gemiciler için aşılması olanaksız birer ölüm tuzağıydı. 1970'lerde inşa edilen devasa barajla birlikte bu benzersiz doğa harikası ve denizcilerin kabusu olan girdaplar sular altında kalarak sonsuza dek susturuldu. Bugün bu antik kayalıklar ve nehrin hırçın ruhu onlarca metre derinlikte sessizce bekliyor. Suyun bu karanlık katmanları, parçalanmış antik gemileri ve nehrin öfkesini dindirmek için inşa edilmiş eski sunakları saklıyor. Bu kalıntılar artık bir tek yaşamını riske atmaya hazır ustalaşmış dalgıçların ulaşabileceği birer hayalet şehir kalıntısıdır. Tuna'nın en esrarlı bölgelerinden biri, Veterni Mağarası civarındaki anomali bölgesidir. Burada nehir tabanı ansızın derinleşir ve ışığın bile ulaşamadığı bir karanlığa gömülür. Mahalli efsaneler, Dacia krallarının paha biçilemez hazinelerinin ve geri çekilen Roma ordularının yitik altınlarının bu derinliklerde yatmış olduğunu fısıldar. Bölgedeki kaçak dalgıçlar vakit süre binlerce yıllık eserlerle yüzeye çıksa da burası bir altın labirenti olmasıyla birlikte bir ölüm tünelidir. Nehrin karmaşa taban yapısı, yüzeyden fark edilemeyen sadece su altında bir kamçı benzer biçimde vuran akıntılar yaratır. Bu görünmez güçler gömü ardındaki kaşifleri saniyeler içinde rotasından saptırıp yön duygusunun tamamen yok olduğu balçıklı ceplere sürükleyebilir. Burada yitmek, Tuna'nın midesinde sonsuza dek uyumak anlamına gelir. Avrupa'nın kalbinde, Sırbistan'ın Prahovo kasabası yakınlarında modern tarihin en büyük çaşama felaketi ihtimali saklıdır. 1944 senesinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Alman donanması Kızıl Ordu'nun ilerleyişini durdurmak ve nehir yolunu kapatmak için kendi gemilerini burada batırdı. Bugün Tuna'nın çekildiği kurak dönemlerde bu paslı metal devlerin iskeletleri suyun yüzeyinden korkutucu birer canavar gibi başlarını uzatır. Sadece asıl tehlike dışarıda değil, içeridedir. Bu gemilerin ambarlarında hala binlerce ton patlamamış mühimmat, derinlik bombaları ve mayınlar bulunmaktadır. Bu batıklar Avrupa'nın ortasında tik tak eden devasa bir bombadır. Nehrin güçlü akıntılarının bu çürümüş metal yığınlarını yerinden oynatması veya bir metal yorgunluğu sonucu oluşacak kaza silsilesi, Tuna üzerindeki tüm ekosistemi
ve nehir taşımacılığını yerle bir edecek bir felakete gebedir. Bulanık yeşil suların derinliklerinde insanoğlunun hayal gücünü zorlayan canlılar süzülür. Dinozorlar çağından bu yana pek değişmeden kalmayı başarmış olan devasa mersin balıkları, tunanın gerçek sahipleridir. Boyları 7 metreyi bulabilen ve ağırlıkları 1 tonu aşan bu nehir levyantanları, kemiksi plakalarla kaplı zırhlı gövdeleriyle suyun altında yaşayan canlı birer fosildir. Baraj inşaatları ve kirlilik soylarını tehdit etse de, Tuna'nın en derin çukurlarında hala bu devlerin gölgelerine rastlanır. Su altında çalışan dalgıçlar, görüş mesafesinin hemen hemen sıfır olduğu zifiri karanlıkta, yanlarından geçen bir minibüs büyüklüğündeki bu sakin devlerin yarattığı basıncı hissettiklerinde, tabiatın karşısındaki acizliklerini bir kere daha anlarlar. Onlar, nehrin bir tek sakini değil, 1000 senedir her şeye tanıklık eden dilsiz muhafızlarıdır. Tuna bir tek doğayı değil, insan yerleşimlerini de yutmuştur. Bu trajedilerin en simgesel olanı Ada Calais Adası'dır. Avrupa'nın ortasında doğunun ruhunu taşıyan bu ada, dar sokakları, kahve kokan çarşıları, camisi ve kalesiyle adeta bir masal diyarını adırırdı. Sadece 1970'te modernleşme ve enerji ihtiyacı uğruna baraj sularının altına gömülmesine karar verildi. Bugün Ada Calais, Tuna Atlantisi olarak adlandırılıyor. Nehrin serin ve koruyucu suları, adadaki yapıların bir kısmını şaşırtıcı bir halde muhafaza etmiştir. Dalgıçlar, balçık kaplı taş duvarların arasında süzülürken, eski evlerin boş pencere oyuklarından içeri bakabilirler. Suyun altından bir hayalet benzer biçimde yükselen ve artık yalnız bir anıdan ibaret olan bu yitik uygarlık, insanoğlunun doğayı dizginleme çabasının bedelini sessizce haykırmaktadır. Tuna'nın gizemi bir tek fizyolojik dünyayla sınırlı değildir. Nehrin kıyılarında keşfedilen Lepenski benzer biçimde antik yerleşimler, insanoğlunun binlerce yıl önce bu sulara tapındığını gösterir. Kazılarda bulunan geniş ağızlı ve donuk bakışlı balık insan idolleri, nehrin antik dönem insanları üzerindeki vehamet ve saygı dolu etkisini kanıtlar. Günümüzde bile nehir kıyısında yaşayan köylüler, sessiz gecelerde suyun derinliklerinden gelen alçak frekanslı, uğultulu bir ses duyduklarını iddia ederler. Bu ses, baraj türbinlerinin mekanik gürültüsünden ya da vapur motorlarından değişiktir. Adeta nehrin kendi içinden gelen, toprağı ve havayı titreten bir inilti gibidir. Bazıları bunun dere tabanındaki jeolojik hareketler bulunduğunu söylese de, mahalli inanış binlerce senedir başlayan bir gerçeği fısıldar. Tuna, hapsedilmiş olmanın öfkesini dile getiren canlı, enerjik ve mistik bir varlıktır. Tuna Nehri, bugün Avrupa haritasında bir tek bir sınır çizgisi ya da bir ulaşım yolu olarak görülebilir. Ancak incelediğimiz bu 7 gerçek göstermektedir ki, Tuna, insanlık tarihinin en karanlık sırlarını, unutulmuş trajedilerini ve doğanın en ilkel güçlerini sinesinde saklayan derin bir arşivdir. O, hem bir yaşam kaynağı bununla beraber bir ölüm tuzağıdır. Hem bir müze bununla birlikte bir mezarlıktır. Eğer bir gün yolunuz bu nehrin kıyısına düşerse, yalnız yüzeydeki mavi parıltıya bakmayın. Suyun altındaki o karanlık derinliği, binlerce yıllık sessiz çığlığı ve her an uyanmaya hazır olan o devasa gücü hissetmeye çalışın. Çünkü Tuna, kendisine saygı duyulmasını her şeyden çok hak eden, dünyanın en tehlikeli ve en gizemli nehirlerinden biridir.